Oma Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadameham Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarabhishcha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaita Dalı, Krishna Krishna, Bhaktaita Bhaktaita Namo Namaha. So, dear devotees, as you see, I'm very advanced because I have two notebooks in front of me. Sevgili adamlar, biraz ilerlemiş durumdayız çünkü önümde 2 tane bilgisayar var. And I beg to be excused for that. That's just for the technical reasons. That's not a sign of anubhava, as Maharaj spoke in the morning. Bu sabah konuştuğumuz gibi anubhava'nın bir göstergesi değil, sadece teknik bir durumdan dolayı 2 tane bilgisayar var önümde. And first of all, I would like to ask the blessings of my senior God brothers and God sisters, Bhakti-pad Maharaj, Nrsimha Kṛṣṇa Prabhu, Bhakti Manjari. Thank you so much for being here and for supporting me. Öncelikle ben kendi can kardeşlerimden, kıdemli can kardeşlerimden onların takdislerini istiyorum. Bhakti-pad Goswami Maharaj ve Manjari Prabhu'dan. From one side, I feel myself to be like at an exam when I have to present the material in a right way, in a proper way. Yani ben kendimi şu anda bir sınavın içinde görüyorum. Yani sanki bir sınava girdim, bu maddi bir şeyi anlatacakmış gibi hissediyorum. Without mistakes and deviations. Tabii bunları da hata yapmadan ve bir kesintiye uğramadan yapmam gerekiyor But gibi. from another side, it's a great relief because just by your presence, I'll feel some inspiration and some sattva in my heart, and by Guru Maharaj's grace, I'll be able to say something worthy. Ama diğer yandan da sizin varlığınız da burada Guru Maharaj'ın lütfuyla da bir şeyleri çok uygun bir şekilde söyleyebileceğimi düşünüyorum. And I just want to mention one thing. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. That after the Radhāśṭamī festival, I was just reminding the devotees and talking with them about that really beautiful, from the aesthetic point of view and from the devotional point of view, dance of Bhakti-pad Goswami Maharaj. Rādhāśṭamī festivalinden sonra adananlarla konuşuyordum. Bhakti-pad Goswami Maharaj'ın festivalde gerçekten inanılmaz bir adanmayla yaptığı harika danslar vardı. Even my mother saw that video and she said, "This is amazing." Annem gördü, dedi ki, wow, bu harika. And usually when my mother is saying something, she means it. Annem bir şey söylediğinde gerçekten söylüyor. And it was wonderful from the aesthetic point of view. Yani coşku tarafından çok harikaydı. It was wonderful from the point of view of unity amongst devotees. Adananların kendi uyumu açısından çok harikaydı. It was wonderful because it was a devotional dance. It wasn't just a show. Yani harikaydı çünkü o adanmayla ilgili yapılan dans sadece bir şov değildi. And it was wonderful because it was, usually I'm quite critical how devotees are dancing, but this was the first time in my life, 34 years in ISKCON, when all the marks were checked. Devotion, beauty, grace, unity, everything was there. Genel olarak ben adananları dans ederken gördüğümde çok eleştirisel olabiliyorum. Benim ISKCON hayatımda, 34 yıllık hayatımda bütün kutulara check attım. Böyle güzellik, uyum, ondan sonra adanma, hepsi burada var. And Maharaj, not only Russians are dancing like bears, but Romanians also. Yani Maharaj, şunu söylemem gerekiyor, sadece Ruslar ayı gibi dans etmiyor, Romanyalılar da aynı şekilde. And we would like to invite you to teach us to dance in a proper way. Bizim orada güzel bir şekilde dans etmeyi öğretmeniz için davet etmek istiyoruz. So I will negotiate with Guru Maharaj and with Rādhā Krishna Prabhu about that. Ve Guru Maharaj ve Rādhā Krishna Prabhu ile bununla ilgili anlaşacağım.
Okay, so welcome to our seminar entitled The First Five Limbs of Sadhana Bhakti. Bizim Sadhana-bhakti'nin ilk 5 bacağı konulu seminerlerimize hoş geldiniz. And as devotees knows, in his famous Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Śrīla Rupa Goswami describes the 64 limbs of devotion. Yani Bhakti-rasāmṛta-sindhu'da biliyorsunuz Śrīla Rupa Goswami adanma hizmetinin 64 tane uygulama şeklini, bölümünü anlatıyor. Who amongst devotees know all those 64 limbs? 64'ü kimler biliyor, elini kaldırsın bu 64 tane yolunu ya da dalını adanma hizmetindeki. Who knows the 9 limbs of devotion that we are practicing? 9 tanesini kimler biliyor, elini kaldırabilirler. Bizim pratik yaptığımız. Who knows the 5 limbs of devotion that we are 5 tane dalını kimler biliyor? Who knows the 2 most important limbs? 2 tane en önemli dalını kimler biliyor? Radha Kanta, which are those? Слушание Hearing and и... Господи, что я забыла. prasadam. Therefore you forget. Duymak ve prasadam, o yüzden unuttum. Yes, hearing and kirtanam, which means glorifying. Yani duymak ve söylemek, mantra söylemek ya da yüceltmek demek. And although we usually say that Harinam Sankirtan or Kirtan is the most important even amongst these two, Biz genel olarak Harinam Sankirtan ya da Kirtanam'ın bu ikisi içinde en önemli olduğunu söyleriz. but there will be no Kirtan without Shravana. Ama Shravana olmadan Kirtan'da olmaz. So anyway, this is a long list of different limbs of devotion which are very, very important. Bu çok uzun bir liste. Adanma ile ilgili bir sürü şeyler var orada. And we have, amongst them, we have observing Ekadashi, observing the Janmashtami Vrata, for example. Yani bunların içinde Ekadashi'yi takip etmek, Janmashtami Vrata, onları yapmak önemli. Living in the Dhamma. Dağında yaşamak. We have also an interesting one is overtly endeavoring to get disciples. Don't do that. So this is a not prescription, but vice versa. It's a restriction. Ve çok fazla öğrenci kabul etmemek. Yani burada bir kısıtlama olması da burada söylenen bir şey. Then being miserly, neglectful in ordinary material dealings, also a very important, interesting one. Bu çok önemli bir şey, ilginç olan bir şey daha var. Maddi şeylere, çok fazla sıradan şeylere bağlı kalmakla ilgili. Succumbing to sorrow, frustration. Yani ve burada üzüntü ve çılgın, yani buradan yoldan çıkmak gibi. A sadhaka should not be depressed. Yani bir kişi sadaka depresyona girmemeli. Patanjali is also analyzing this one amongst one of his sutras. He's also speaking about that point. Patanjali sutralarından bir tanesinde bu noktadan bahsediyor. Then serving Vaishnavas and so on and so on. So that's beside those 9 processes of devotional service that devotees usually knows. Adanma hizmetinin 9 tane ana dalının yanında Vaishnavalara hizmet etmek gibi bunlar da sıralanıyorlar. So these 64 principles outlined by Rupa Goswami, they guides a sadhaka in how to engage body, mind and senses in the sadhana of devotional service. Ve Rupa Goswami tarafından verilen bu 64 tane dalı adanma hizmetindeki bir adananın beden, zihin ve kalbiyle bu şekilde adanma hizmetine nasıl odaklanabileceğini bize gösteriyor. And they represent our abhideya or our process of devotional service as Maharaj spoke in the morning. Ve Maharaj'ın sabah söylediği gibi abideya, yani bizim adanma hizmetinde yaptığımız şeyleri temsil ediyor. Bhagavan Sambandha, Bhakti Abhideya Hoya, Prema Prayojana, Vedatina Vastu Hoya. Yes. So, Sambandha means understanding our relationship with the Supreme Lord. Sambandha demek bizim Yüce Rab'le olan ilişkimizin ne olduğunu anlamak demek. Abhideya means acting according to that understanding. Abhideya da o anlayışa göre hareket etmek demek. Abhideya also means the process.
Bir de aynı zamanda süreç de demek. And prayojana means attaining the supreme goal. Ve prayojana da bu yüce amaca ulaşmak demek. And as we heard, Maharaj gave a very beautiful example with the GPS. Ve Maharaj çok güzel bir örnek verdi GPS'te. Which first is showing where we are. Burada diyordu ki o kıtada biz neredeyiz? Then we settle the destination that we want to attain. Ve orada bir ulaşmak istediğimiz varış noktası da vardı. And then the GPS or Guru-pādāśrayaḥ system is showing us the way how to attain our destination. GPS yani Guru-pādāśrayaḥ sistemi de o amaca nasıl ulaşacağımızı bize gösteriyordu. And amongst those 64 limbs of bhakti that are enumerated by Srila Rupa Goswami, the first four are very, very important. Bu Bhakti-rasāmṛta-sindhu'da Srila Rupa Goswami'nin söylediği 64 tane dalından ilk dördü çok çok önemli. Because they are like a kind of like doors that are giving entry into Navavida Bhakti in all others limbs of Bhakti. Yani diğer Bhakti'nin diğer bütün dallarına giriş yapmasına izin veren aslında bu 4 tane madde. And I'm sure that you met the description of those four in Srila Prabhupada's purpose in the form of this very known verse, Guru-pādāśrayaḥ. Yani eminim siz Srila Prabhupāda'nın kitaplarındaki açıklamalarda Guru-pādāśrayaḥ burada bunları gördünüz. Kṛṣṇa-dīkṣādi, şikṣanam vishvam bena guru, seva Sādhu-vartmānuvartanam. So, accepting the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master. Gerçek bir manevi öğretmenin lotus ayaklarının gölgesine sığınmak. This is the very first amongst those 64 limbs. 64 tane içindeki en önemlisi, en başta geleni bu. Then Kṛṣṇa-dīkṣādi şikṣanam, becoming initiated by a spiritual master and learning how to discharge devotional service from him. Yani manevi öğretmen, ikincisi manevi öğretmen tarafından inisiye edilmek ve ondan adanma hizmetini nasıl yerine getirileceğini öğrenmek. Vishvam Bena Guru Seva, Prabhupada is translating as obeying the orders of the spiritual master with faith and devotion. Şimdi Prabhupāda'nın çevirdiği gibi üçüncüsü de manevi öğretmenin emirlerine inanç ve adanmayla itaat etmek. And Sadhu-vartmānuvartanam, following in the footsteps of great acharyas, teachers under the direction of the spiritual master. Dördüncüsü de manevi öğretmenin yönlendirmesi altında büyük acharyaların izinden gitmek. And then we have the fifth one, which is Sad-dharma-pṛcchā. Ve beşincisi var Sad-dharma-pṛcchā. But as you saw, the name of our seminar is the six limbs of bhakti. Ve burada bizim biliyorsunuz seminerimizin başlığı Bhakti'nin 6 dalıydı. And technically there are 5, but I divided this Kṛṣṇa-dīkṣādi şikṣanam into 2. Just in the frame of this seminar, we will do that, a little deviation, but I want to do that just to help you understand the importance of shiksha. Yani bir tanesini, burada 5 tane var ama bir tanesini ikiye ayırdım ki sizin şikşanın önemini çok daha iyi bir şekilde anlayabilmeniz için bunu bu şekilde. And when we will speak about the shiksha, you will understand how important it is, and therefore you'll understand why I divided them. Yani burada şikşadan bahsederken onun önemini de anlayacaksınız ve onu neden ikiye böldüğünü de anlayacaksınız. So today we will speak about the first three limbs, first three doors, Guru-pādāśrayaḥ, Kṛṣṇa-dīkṣādi and Şikṣanam. Bugün ilk orada gördüğünüz ilk üçünden bahsedeceğim. And tomorrow we will speak about the other three. Ve yarın da diğer kalan 3 tanesi hakkında konuşacağız. And we will start with the first door to Bhakti. Yani ilk olarak Bhakti'nin ilk kapısından başlayacağız. Which is Guru-pādāśrayaḥ, accepting the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master. Bu da Guru-pādāśrayaḥ, hakiki bir manevi öğretmenin lotus ayaklarına sığınmak. And our acharyas, they're explaining that Uttama Bhakti doesn't begin until one takes shelter of a spiritual master. Bizim acharyalarımız birisi hakiki bir manevi öğretmenin lotus ayaklarına sığınmadan Uttama Bhakti'ye ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyor. Guru-pādāśrayaḥ. So here we have three very important words: Guru, Pādāśrayaḥ, and Tasmat. Burada 3 tane önemli kelime var: Guru, Pādāśrayaḥ ve Tasmat.
And let's start with the first word tasmat. What means tasmat? İlk önce tasmat kelimesiyle başlayalım. Tasmat ne demek? Sometimes tasmat is translated as on those grounds of reason. Bazen tasmat şöyle çevriliyor. Bilgeliğin zeminini oluşturan şey. Or if you are interested in. Ya da bir şeyle ilgilenmek. And Prabhupada is translating the word tasmat as therefore. Ve Srila Prabhupada tasmatı bu yüzden diye çeviriyor. So we have here the quote from Srila Prabhupada. Ve burada Srila Prabhupāda'dan bir alıntı var. Tasmat means therefore. Tasmat bu yüzden demek. Therefore means something has been said before. Ve bu yüzden demek de daha önce söylenmiş bir şey anlamına geliyor. What is that? Bu ne? Tasmat gurum prapadyata jigesushaya uttamam. Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. Bu yüzden gerçekten ciddi bir şekilde gerçek mutluluğu arayan bir kimse hakiki bir manevi öğretmene yaklaşmalı ve ondan inisiyasyon olarak ona sığınmalı. And later we will see also the meaning of the word tasmat, because before this famous verse from Śrīmad Bhagavatam 11.3.21, yani bu tasmat kelimesinin anlamına daha sonra bakacağız. Bu Śrīmad Bhagavatam'ın 11.3.21'deki çok önemli kıtasından önce konuşalım. there are two important shlokas which are describing, in short, they are describing that we are suffering in the material world. Ve orada kısaca bizim maddi dünyada nasıl acı çektiğimizle ilgili bir tanımlama var. And we are betrayed in the material world. Biz yani maddi dünyada paramparça oluyoruz. And tasmat, therefore, if you want to solve those problems, therefore, tasmat gurum prapadyata, you should accept the real shelter now, not the previous shelters that betrayed you. Yani bu yüzden deniyor tasmat kelimesi. Daha önce sizi bu paramparça hale getiren ya da sersemleştiren şeyden ziyade gerçek olan şeye sığınmanız gerekiyor. Now the word guru. Ve şimdi guru kelimesi var. A classical etymological definition of the word guru is found in the scriptures. Ve etimolojik olarak guru kelimesine baktığımız zaman kutsal metinlerde bunun anlamını görüyoruz. And last year I showed you this definition from Advaita Upanishad. Ve size geçen yıl Advaita Upanishad'dan Guru'nun anlamını göstermiştim. Which is saying that the word gu means darkness and ru means which counteracts. Yani burada gu kelimesi karanlığı, ru da onu ortadan kaldıran anlamına geliyor. And thus guru is known because he eliminates the darkness of ignorance. Ve bu yüzden de guru karanlığı ve cehaletin karanlığını ortadan kaldıran kişi demek. So an authentic guru is one who is able to remove the darkness of ignorance from the heart of his disciples. Ve otantik olarak baktığımızda guru öğrencisinin kalbinde cehaletten dolan karanlığı ortadan kaldıran kişidir. And he is doing that either by instructing, either by chastising, either by praising. He knows different means, exact means that a disciple needs now in order to purify himself from the ignorance. Ve guru bunu çeşitli şekillerde yapar. Bazen talimat vererek, bazen onu fırçalayarak, bazen de başka yollarda onun ihtiyacı olan şekilde bunu yaparak onu cehaletin karanlığından kurtarır. And there are different descriptions from the Shastras that sometimes the spiritual master may act like a wasp, which is stinging you. Bazen bir manevi öğretmen size bu şey gibi sarılabilir, eşek arısı gibi sizi sokabilir. Sometimes he is acting like a cat who is just taking you in his mouth and moving from one side to another if you are completely helpless. Bazen yardıma ihtiyacınız varsa sizi bir kedi gibi, kedinin yavrusunu aldığı gibi bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilir. Sometimes he behaves like a fish. He's just meditating on you but not saying any word. Bazen bir balık gibi davranabilir. Yani sizin hakkınızda meditasyon yapabilir ama size hiçbir şey söylemeyebilir. The tortoise is doing the same thing. He's putting the eggs on the shore and just meditates on the disciples but not interact with them. Yani kaplumbağalar da aynı şeyi yapıyor. Geliyorlar, yumurtalarını sahile bırakıyorlar ve onun üstüne meditasyon yapıyorlar ama öğrencileriyle böyle bir ilişkiye girmiyorlar. But the idea is that a spiritual master, he knows exactly what means to use in order to
purify you from the ignorance of material existence. Ama buradaki fikir şu, manevi öğretmen sizi karanlığın cehaletinden kurtaracak olan şeyin ne olduğunu bilir ve değişik şekillerde bunu yapar. And the word guru is very similar with the Latin word gravis, which means heavy or weighty. Ve guru kelimesi aynı zamanda ağır, yani ağırlığı olan anlamına da geliyor. Weighty with knowledge, wisdom. Ve buradaki ağırlığı olan şey tabii ki bilgi ve bilgelik diyoruz. And it is said that when a woman is heavily pregnant, she is known as guru because she is also heavy. Yani bir kadın hamile kaldığında ağırlaşır ve o yüzden ona guru denir. Or a heavyweight wrestler also is known as guru, he's heavy. Ve aynı zamanda ağır siklet güreşçileri de guru olarak bilinir çünkü onlar ağırdırlar. And a honeybee also, when he's back from collecting nectar, is also known as Guru-pādāśrayaḥ. Ve bal arıları da nektar topladıktan sonra ağırlaştıkları için yine guru olarak And bilinirler. there are different other explanations of what this heavy or gravy means. Ve bu ağır kelimesinin ya da ağırlığı olan kelimesinin farklı söylenip şekilleri de var. Sometimes it is said that he is heavy because in the sense that he cannot be moved away by anything in this world. Veya bazen denir ki o ağır çünkü bu maddi dünyada bir yerden bir yere hareket ettirilemeyecek kadar. The spiritual master always remains steady and ingrounded. Ve spiritüel manevi öğretmen de her zaman bir yerde sabit ve He is engrounded sabitlenmiş kalır o. in his svarupa and his desire to serve his spiritual master, to serve the Lord and so on. Orada o manevi öğretmenine ve Rabbe hizmet etmek için oradadır. And sometimes the word guru is also translated as the one with whom is difficult to deal with. Bazen guru kelimesi de aynı zamanda onunla uğraşmanın zor olduğu anlamına da geliyor. Because he is always cutting your pride and your arrogance. Çünkü o sizin her zaman bu gururunuzu ve kibrinizi kesen kişi oluyor. So in other words, he is not a people pleaser, not a disciple pleaser. Ya da bir başka deyişle o öğrencilerini memnun eden ya da insanları memnun eden kişi değil. He doesn't strive for kanaka, pratishta, kamini, for fame, for adoration, for resources. He wants the benefit of the disciple. Yani o kaynaklara bakmaz, üne bakmaz ya da gelecek herhangi bir yüceltmeye bakmaz. O öğrencisinin iyiliği için. So a genuine spiritual master in this way never flatters the ego of their disciples, of his disciples. Yani bu şekilde gerçek hakiki bir manevi öğretmen öğrencilerinin egosunu okşamaz. But a most precise definition of the word guru is given in Srila Shivaram Swami Maharaj's books, which is called Shiksha Guru book. Ve en güzel açıklaması guru kelimesinin Srila Shivaram Swami Maharaj'ın kitaplarında var. Özellikle Shiksha Guru kitabında. And I remember a seminar, old seminar that Guru Maharaj gave in 90s, 2000 something, in Russia and Moscow about the Shiksha Guru principle. Ve hatırlıyorum 1990'ların sonunda da 2000'lerin başında Guru Maharaj, Srila Shivaram Swami Maharaj Rusya'da bir Shiksha Guru ile ilgili bir seminer veriyordu. And he repeated again and again this definition that a guru is anyone who imparts transcendental knowledge based on Guru, Sadhu and Shastras. And he repeated anyone who imparts transcendental knowledge based on Guru, Sadhu and Shastras. Ve tekrar bu şeyi söylüyordu. Bir guru transandantal bilgiyi Guru, Sadhu ve Shastra'ya göre başkalarına veren kişidir. Bu herhangi birisi olabilir, bunu yapan kişidir. So after refreshing our understanding and our remembrance about the meaning of the word Guru, now let's see the second word Guru-pādāśrayaḥ. What means Pādāśrayaḥ? İlk önce bu Guru hakkındaki anlayışımızı tazeledikten sonra şimdi ikinci kelimeye geleceğiz. Guru-pādāśrayaḥ. And you can see on the slide we have the following definitions. Pādāśrayaḥ means shelter of the feet. Ve burada kelimenin anlamını görüyorsunuz. Ayaklara sığınak, ayaklara sığınmak geliyor. In full surrender. Bunu da tam teslimiyetle yapmak. Or also a very interesting meaning, Pādāśrayaḥ means becoming like a refugee. Yani burada bir sığınak gibi, sığınak olmak.
Mülteci olmak anlamına geliyor. So Prabhupada is writing in his purport to 11 Śrīmad Bhagavatam 11.3.21. Śrīmad Bhagavatam 11.3.21'de Śrīla Prabhupada açıklamasında şöyle söylüyor. One who has understood the futility of the material existence can approach a bona fide spiritual master. Diyor ki Śrīla Prabhupada, maddi dünyanın yararsızlığını anlayan kişi gerçek hakiki bir manevi öğretmene sığınır. And we see this affirmation from Yoga Sutra made by Patanjali. Ve aynı bilgiyi Yoga Sutra'da Patanjali tarafından verildiğini görüyoruz. Dukkham eva sarvam vivekinaha. For a viveki, for an intelligent person, everything is suffering in this material world. Zeki bir kişi için bu maddi dünyadaki her şey acıdır, ızdıraptır deniyor. So having this realization, tasmat, therefore you should seek shelter, Guru-pādāśrayaḥ, of a spiritual master. Ve bu farkındalığa sahip olan zeki kişi tasmat bu yüzden bir manevi öğretmene sığınmalıdır. And you should be like a refugee. Ve burada bir mülteci gibi olmalısın. A refugee is one who understood the futility, or he understood the suffering conditions in which he is situated now. Bu mülteciler içinde bulunduğu durumun ne kadar acı verici olduğunu bilir, faydasız olduğunu bilir. And he is forced to flee his country due to war or due to violence, due to political persecution. Ve bu yani onlar bu acıları savaş sebebiyle, politika sebepler sebebiyle karşılaşmış olabilir. And as a result, he or she apply for shelter in some other country. Ve bu yüzden de o kişi yani mülteci olarak başka bir ülkeye göç ederek oradan sığınmak ister. So in a similar way, a disciple, he accepts Guru-pādāśrayaḥ after. Ve aynı şekilde bir kişi de Guru-pādāśrayaḥ'ı kabul eder. Tasmat, which means therefore, or means that he has already some understanding. Ve burada tasmat diyor. O yüzden yani bu yüzden bu kişinin bir farkındalığı vardır, anlayışı vardır. After becoming disappointed in his own ability to understand the truth. Ve kendi hayal kırıklıkları nedeniyle burada gerçeği kavrayabilme durumuna gelmiştir. After realizing that through tarka, through logic, you cannot grasp the truth, you cannot perceive the reality. Yani burada mantıksal olarak gerçekliği göremiyor. Yani gerçekliğin farkına varamıyor. After realizing that I'm a fool, therefore I need guidance. Ve orada farkındalığa sahip olduktan sonra bir ahmağım ben, aptalım ve benim bir rehberliğe ihtiyacım var. After becoming horrified by the perspective of Janma, Mrityu, Jara, Vyadi in the material world. Ve doğum, ölüm, hastalık, yaşlılığın ardından bunun faydası olmadığını anladıktan sonra bu farkındalıktan sonra bu noktaya geliyor. But also by becoming attracted by Shri Guru's qualities, by his purity, by his devotion. Ve bu şekilde Guru'nun niteliklerine ve adanmasına doğru bir çekim duymaya başlıyor. And by becoming thirsty after the wisdom that Shri Guru is sharing from his own heart. Ve bu şekilde Shri Guru'nun kendi kalbinden paylaştığı bilgeliğe karşı bir susuzluk çekiyor. And we all know this famous mantra from Upanishads. Upanishadlardan bu ünlü mantrayı hepimiz biliyoruz. Asatma sadgamayo, tamasama jyotirgamayo, mrityamam amritam gamayo. Which is saying that, "O Lord, please lead me from the asat, the unreality of the illusory existence, to the reality of the spiritual existence." Ve bu mantrada deniyor ki, ey Rabbim beni gerçek olmayandan gerçek olana doğru götür. Tamasama jyotirgamaya, lead me from tamas, from the darkness of ignorance in the material existence, to the jyoti, to the light of self-realization. Cehaletin karanlığından beni jyoti'ye yani ışığa götür. I remember in Romania when 8 years back I was quoting this verse. Usually at that time they were not devotees, they were just some friends who were coming to the programs, and I was trying to speak on the base of this verse, and usually our friends, they were kind of like sleepy, that this is too technical, we don't need that. We wait for that food, we want that food that Moksha is cooking, that stuff. 8 yıl önce Romanya'da adananlar yoktu o zaman. Ben böyle dersler veriyordum ve gelenler işte adananlar değil de arkadaşlardı. Ben bu kıtadan alıntı yaptığımda
Herkes böyle çok teknik buluyorlardı ve sıkılıyorlardı. Onlar Moksha Rupa'nın pişirdiği yemeklere bakıyorlar. Once I've been directly told that actually, you know, boy, we are not coming for you. We are coming because your wife is treating us like human beings. Ya biz bir kere bana söyledi birisi bunu. Ya biz senin için gelmiyoruz yani. Eşin o kadar güzel davranıyor ki bize gerçek bir insan gibi. Onun için geliyoruz. And your philosophy is a kind of like average, and your personality is a kind of like, but she is the real man. Senin söylediğin felsefe işte ortalama, sen de ortalama bir insansın ama o gerçek. All my self-esteem of a preacher was completely smashed. Kendi özgüvenim tamamıyla öz saygım bitti yani. Kendi devotee kişi olduk. The devotee who told me that he became my disciple, and now he's very ashamed about what he told me. Bunu söyleyen kişi sonra benim öğrencim oldu ve şimdi söylediklerinden çok utanç duyuyor. And my friends usually when they are coming, they're asking, "Where is that guy who told you that?" Ve arkadaşım geliyor, neden bu sana ne söyledi, bu nasıl söyledi dedi. Usually I say the big one. Kim söyledi sana dediklerinde ben diyorum ki o büyük oldu. Because he told me once that, hey, come, I want to talk with you, and I was, he's going to beat me. Bir keresinde geldi dedi ki, hey gel buraya seninle bir şey konuşalım. Ben de düşünmeden de beni dövecek dedi. And then in the corridor, he told me those words that I told you. Ve size söylediğim şeyleri bana koridorda orada söyledi. And when I said that, yes, I agree, she is the real man, he was perplexed because he expected from me that I would say, no, actually. Ve ben ona orada dedim ki evet senin söylediklerin doğru, gerçek olan kişi o. Benimle ilgili söylediklerin doğru. O başka bir şey bekliyordu benden. And later he told me, Gurudev Das, you passed the test. Dedi ki sonra Gurudev sen orada testi geçtin. He passed my exam. Sınavımı geçtin. Teşekkür ederim. So when I was telling them about this Tamasima Jyotirgamaya, ve ben buradaki bu dörtlükten alıntı yaparken they were kind of like sleepy. Uyuyorlardı orada. And then once I said, do you know the movie Matrix? Ve dedim ki Matrix filmini biliyor musunuz? Everybody became awake. Ve herkes uyandı o anda. I say, this Tamasima Jyotirgama is in the beginning of the Matrix. Ve bu cehalet işte tamas olan kısmı Matrix'in başında olan şey. And then they went home, they looked at the Matrix again. Ve eve gittiler, o kısma baktılar. And they came back and said, you are right, this is a bona fide verse. Dediler ki evet sen haklısın, bu hakiki bir kıta. Since in the Matrix. And çünkü Matrix'te var. But this verse actually reflects two essential attitudes with which we should approach a spiritual master, or a spiritual master should be approached. Yani bu aslında bu kıta bizim manevi öğretmene nasıl yaklaşacağımızla ilgili bir kıta. And we see a negative one, disappointment in the values of the material life. Ve negatif olanı da bu materyal dünyanın gerçek dışı olmasıyla ilgili. Asatoma, I'm disappointed in this temporary material existence. Mrityam, which is everything is dying here in the material world. Çünkü burada her şey ölümle mrityam, yani her şey ölüyor bu maddi dünyada. And we are covered by ignorance. Ve biz cehaletle kaplanmış durumdayız. And a disciple in this way, he is expressing his realization about dukkam eva sarvam vivekina, that everything is full of suffering in the material world. Ve burada bu öğrenci de bundan aslında şey yapıyor, farkındalığa sahip oluyor. Bu dünyadaki her şey acı verici. And then we see a positive attitude, which is also included in this verse. Ve burada biz pozitif bir tutum görüyoruz aynı zamanda. Express a passionate desire to attain the highest happiness of the spiritual world. Yani spiritüel dünyadaki en yüksek mutluluğa ulaşmaya duyulan tutku, ihtiras, arzu. And we should understand that as long as one lacks these two elements in his approach to the spiritual master, ve biz bunu anlamalıyız. Bu iki elemente sahip olduğunda bir kişi manevi öğretmene yaklaşmak için, then he or she will be more or less formal in his relationship with the spiritual master, in his Guru-pādāśrayaḥ. Ve bu şekilde o kişi de Guru-pādāśrayaḥ, yani resmi olarak bir manevi öğretmenle ilişki kurma noktasına gelecek. Bhakti-rasāmṛta-sindhu, sometimes he was speaking with his disciples and he was saying that you should not come to the spiritual master with
a return ticket. Yani bazen Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur öğrencileriyle konuşurken şöyle söylüyor. Manevi öğretmenin yanına gelirken gidiş dönüş bilet almayın. He was saying to some of his brahmacharis and even to some of his sannyasis, he was saying that he came to me with a return ticket. Yani bazen brahmachari öğrencilerine ve sannyas öğrencilerine hatta diyordu ki siz bana gidiş dönüş biletiyle birlikte geldiniz. I'll approach the spiritual master, I will stay with him for some time, and if I will see that it doesn't work, I have the return ticket, I'll go back to my home. Yani şöyle oluyor, ben manevi öğretmenin yanına gideceğim, bakacağım, eğer hoşuma gitmezse dönüş biletim var zaten, eve döneceğim. So Guru-pādāśrayaḥ means burning that return ticket and staying, remaining. Yani Guru-pādāśrayaḥ demek ki o dönüş biletini yakıp orada Guru'nun yanında kalmak demek. I remember how Goswami Maharaj at the Radha festival, he told me. Ve Radha Festivali'nde Goswami Maharaj'ın bana söylediği şeyi hatırlıyorum. I tried to express my gratitude and to glorify him a little bit. Ben kendi memnuniyetimi ona ifade etmek istiyordum, onu yüceltmek istedim biraz. And he said, Rādhā Govinda, the only qualification that I have Ve dedi ki bana, Rādhā Govinda benim sahip olduğum tek bir nitelik var. is that I was like a dog bitten by Gurudev, by Guru Maharaj, but I still remained. And that's my only qualification. Yani ben Guru Maharaj tarafından böyle dövülmüş bir köpek gibiydim ve yine de orada kaldım yani. And in my mind I was thinking, yes, that's exactly the qualification of a true disciple. Ve ben zihnimde şöyle diyordum, evet gerçekten hakiki bir öğrencinin sahip olması gereken nitelikte bu. That he remains loyal. O sadık kalıyor. Despite anything that happens, he remains Padāśrayaḥ, loyal to his Gurudev without a return ticket. Yani ne olursa olsun, her ne olursa olsun hiçbir dönüş biletini düşünmeden Guru'ya sadık bir şekilde orada kalmak. So Guru-pādāśrayaḥ means that I've seen it all. Ve Guru-pādāśrayaḥ demek bütün her şeyi gördüm demek. I have the full experience of the sufferings of the material world. Ben maddi dünyanın bütün acılarını gördüm. Nothing more to aspire there. Ve orada daha fazla ilgimi çekecek bir şey yok. And now I just want your grace. Ve artık senin lütfunu istiyorum. This is Guru-pādāśrayaḥ. Bu Guru-pādāśrayaḥ. This is the first door that help us to enter into the realm of devotional service. Ve bizim adama hizmetindeki noktaya, bölgeye gelebilmemiz için açılan ilk kapı da bu. This is the first door that help us to enter into the realm of Sadhana-bhakti. Ve Sadhana-bhakti'nin kapılarını bize açan ilk şeyde, yolda bu. Arjuna, can you tell me 5 minutes before I should end? You just say something. Till 12, we go till 12. Okay, then. So, the second door to bhakti is Kṛṣṇa-dīkṣādi, becoming initiated by the spiritual master. Ve ikinci kısım burada Kṛṣṇa-dīkṣādi manevi öğretmen tarafından inisiye edildi. As you remember, technically is Kṛṣṇa-dīkṣādi Şikṣana, but I divided them. Yani burada hatırlarsanız burayı ikiye bölmüştüm. Şikşanam ikiye bölündü burada. So, here the word adi means first. Burada adi sözcüğü var. Bu da ilk demek. After taking shelter of the Guru, the first act to be done is diksha. Ve buradaki Guru'ya sığındıktan sonra ilk yapılacak şey diksha. And here we see a quote from Vishnu-yamala. Actually, it's quoted in Hari Bhakti Vilas. Ve burada Hari Bhakti Vilas'tan Vishnu-yamala tarafından verilen bir alıntı var. Unless one is initiated by a bona fide spiritual master, all of his devotional activities are useless. Deniyor ki bir kişi hakiki bir manevi öğretmen tarafından inisiye edilmedikçe onun yaptığı bütün adama hizmetiyle ilgili aktivitelerin hiçbir yararı yok. And I want to say there are more quotes like this, very heavy quotes, which are saying that without diksha, you don't receive even 1% of your activities that you are doing in your spiritual practice. Yani daha ağır kıtalar da var. Orada diyor ki yaptığınız spiritüel aktivitelerden %1 bile fayda sağlayamazsınız manevi öğretmene sahip olmadıkça. And the second part of this verse is saying that a person who is not properly initiated can descend again into the animal species.
Yani bu kıtanın ikinci bölümünde diyor ki eğer uygun bir şekilde bir kişi inisiye edilmedikçe tekrar hayvanlar aleminde doğmak için gelebilir. And that's sometimes young devotees are putting pressure on some even younger devotees that you did not took initiation yet. Yani bazen genç adananlar daha genç adananlardan, yani daha inisiyasyon almamış daha genç adananları böyle baskıya sokuyorlar. You should do it fast, otherwise you'll take birth amongst the animals. Bunu hızlı yapman gerekiyor, yoksa hayvanlar aleminde doğacaksın diyorlar. This is a social pressure. Don't do that. Bu sosyal bir baskı, sakın buna gelmeyin yani. So, when speaking about initiation, Srila Prabhupada often quoted the famous shloka. Ve inisiyasyon hakkında konuşulduğunda Srila Prabhupada sıklıkla bu ünlü shlokadan alıntı yapar. Yatha kanchana tam vyatikam swayam rasa vidanata tata diksha vidanena dvijatam jayate nrinam, which is saying that as a bell metal is turned to gold when mixed with mercury in an alchemical process. Yani bu kıtada deniyor ki bir metalin altına dönüşmesi gibi merkür civa ile karıştığında bir alkemik proses sonucunda. So one who is properly trained and initiated by a bona fide spiritual master immediately becomes a brahmana. Bu şekilde bir kişi uygun bir şekilde eğitildiğinde ve hakiki bir manevi öğretmen tarafından inisiye edildiğinde hemen bir brahmanaya dönüşüyor. And historians are saying that in medieval Europe there was a group of mystics called the alchemists. Ve alkemiler var, simyacılar var Avrupa'nın ortasında yaşayan. And they wanted to find that formula, how they could change the iron or any other metal into gold. Ve onlar, o simyacılar, demiri altına dönüştürmenin formülünü arıyorlardı. But this changing is required a lot of power, a lot of energy, because you should change it on the atomical level. Yani bu da çok büyük bir güce sahip olmayı gerektiriyordu. Çünkü bu değişim atomik seviyede yapılması gereken bir şeydi. We can very easily paint some bronze or into a golden color and it will look like gold. Tabii ki hani bir bronza ya da altın rengine boyayabiliriz o demiri ve hemen demir altın gibi görünecek o zaman. But after the first scratch or first rain or something like that, then everybody will understand that this is not real gold. Ama ilk yağmurdan sonra ya da ilk çizikten sonra herkes onun altın olmadığını, gerçek altın olmadığını anlayacaktır. So in a similar way, in our spiritual practice, we can very easily, change our outlook, we can change our clothes, we can change our external behavior. Yani biz de aynı şekilde dışsal görünüşümüzü değiştirebiliriz, kıyafetlerimizi değiştirebiliriz, davranışlarımızı değiştirebiliriz dışsal olarak. We can even learn some devotional skill. Ve bazı adamayla ilgili yeteneklere de sahip olabiliriz. Like singing, giving classes, quoting shlokas. Yani mantra söylerken işte kirtan yapmak gibi, shlokalardan alıntı yapmak gibi. But such external changes does not necessarily speak that we are really changed inside. Ama bu dışsal olan şeyler gerçekten bizim içeride değiştiğimizin bir göstergesi olmayabilir. So for this change to happen, we need a special force to be applied. Ve bu değişimin olması için gerçekten özel bir güce sahip olmak gerekiyor. And that transformative force is called diksha. Ve bu dönüştürücü güce diksha denir. It's a process in time. It's not a one-time event. Yani bu devam eden bir süreç, sadece bir kerede olan bir şey değildir. And this process includes an external and internal aspect. Ve bu sürecin hem dışsal hem de içsel tarafı vardır. And we can say that more or less the external side of this process, transformative process of diksha, can be described in the terms of tapa, pundra, nama, mantra, and yaga, or those 5 elements of initiation which has a ritualistic aspect. Ve burada dışsal olanlara baktığımızda Diksha'nın 5 tane ritüelistik olan tarafını görebiliyoruz. Tapa, pundra, nama, mantra ve yaga gibi. Tapa, pundra, tapa, nama, mantra, yaga, panchama, amita, pancha, samskaraya, paramai, kantiki, hetava,
by these 5 processes or 5 samskaras, we attain intense devotion to the Lord. Ve bu 5 tane samskara ile birlikte Rabbe karşı çok yoğun bir adanmaya sahip olabiliriz. Actually, originally I was thinking to speak at this festival about the Pancha Samskara, but then Srimad Kṛṣṇa-Prabhu, he told me that the topic now will be Sadhana-bhakti. Ben aslında Pancha Samskara hakkında konuşacaktım. Sonra Srimad Kṛṣṇa-Prabhu bana konu Sadhana-bhakti dedi. So I'll leave it for some other time. Ve ben bunu başka zamana göre. But the internal essential aspect of Diksha is defined by Jiva Goswami, also in the famous verse that Prabhupada often quoted. Ve burada Prabhupāda'nın sıklıkla bahsettiği, alıntı yaptığı Jiva Goswami'den bir alıntı var. Divam jnanam yatoda dhyat kuryat papasya saṅkṣayam tasmat dikṣati sapraktā deshikāya tattva kovidāya. Diksha is the process by which one can awaken his transcendental knowledge, divam jnanam. Yani burada Diksha, transandantal bilginin uyandırıldığı bir süreçtir. And kuryat papasya saṅkṣayam, and he vanquish all the reactions caused by sinful activities. Ve günahkar faaliyetlerin sonuçlarını hemen ortadan kaldırır. So a person expert in the study of the revealed scriptures knows this process as Diksha. Ve burada verilen kutsal metinleri çalışan, gerçek bir şekilde çalışmakta uzman olan kişi bu sürecin Diksha olduğunu bilir. Often devotees are thinking that the beginner devotees, they are very preoccupied by when the guru is taking the karma. Yani başlangıç seviyesindeki adamlar ya da en başta diyorlar ki Guru ne zaman karmaları alacak? When exactly it happens? Yani ne zaman oluyor kamları? I remember in the 90s there was a yagya, an initiation, and a devotee took a banana. After the yagya, took a banana and ate it. Yani ben 90'ların başında bir yagya seremonisindeydim ve oradaki adananlardan bir tanesi muzu aldı, yagya ateşindeki bir yedi. And some other devotees told, "You're doomed now because you ate the karma that devotees threw in the fire." Ve oradaki adananlardan bir başkası da şimdi bittin. Oradaki ateşteki bütün oraya geçen karmayı yedin sen. So we were considering that the exact moment is when you take that banana and you put in the fire. That's exactly when I'm relieved now. Ve biz böyle düşünüyorduk yani o muzu ateşin içine koyduğumuzda aldığımız bu meyve, aslında koyduğumuz meyve bütün karmalarımızı bizim gidiyor artık, tamam. It would be a very nice and easy process. Yani o zaman çok hoş ve kolay bir süreç olabilirdi bu. No, the verse is saying actually to the degree that you apply the knowledge that you receive from the spiritual master, you practically apply it in your life. To that degree, your karma is burnt. Yani aslında burada bu kıtada deniyor ki siz manevi öğretmenden öğrendiklerinizi ne kadar kendi hayatınızda uygularsanız o derecede sizin karmalarınız yanacak. Mataji Malati, a disciple of Srila Prabhupada, she was remembering her wedding with her initiation and her wedding with Shyama Sundara Prabhu. Yani Malati Mataji Srila Prabhupāda'nın öğrencisi kendi evliliği ve inisiyasyonunu, Shyama Sundara Prabhu ile evliliği ve inisiyasyonunu hatırlıyordu. Srila Prabhupada was doing the fire yagya. Srila Prabhupada kendisi bu ateş seremonisini yapıyor. And the whole yagya, Mataji Malati was thinking that what in the world have we to spoil this nice butter, and why should we throw it in the fire? It costs so much. Ve Malati Mataji bütün seremoni boyunca şöyle düşünüyormuş. Ya nasıl oluyor da biz bu kadar pahalı olan tereyağını bu hale getirip ateşin üstüne döküyoruz? And Swamiji is throwing this butter in the fire, and it's just a waste of money. Yani böyle Swamiji alıyor bu tereyağını ateşin üstüne döküyor. Bütün parayı mahvetti, harcadı. And then Prabhupada said, take the bananas. Ve Prabhupada sonra dedi ki oradaki muzları alın. And they took the bananas in the hands. Ve muzları ellerine aldılar. And Prabhupada said, throw them. Onları atın dedi Prabhupada. And Prabhupada had a thick accent. Ve Prabhupāda'nın kalın bir aksanı vardı. And neither Malati nor Shyama Sundara understood what Prabhupada wanted. Yani ne Shyama Sundara ne Malati Prabhupāda'nın ne istediğini anlayamamışlar. And they started to pile the bananas. Ve onlar muzları soymaya başladılar. It means to eat it. Yiyecekler diye.
Then Prabhupada finally he showed them, just throw them in the fire. Ve Prabhupada sonunda dedi ki atın onları ateşe atın. Then after the yagya, Prabhupada said, bow down. Ve Yagya'dan sonra Srila Prabhupada dedi ki eğilin. And also because of the accent, they could not understand what Prabhupada meant. Ve aksan yüzünden yine onlar anlayamadılar Prabhupa'nın ne demek istediğini. Prabhupada was in a kind of like shy way. He was saying, bow down, bow down. Prabhupada utanarak biraz eğilin, eğilin dedi. And they heard that you should blow. Ve onlar üfleyin diye anladılar. And they started to blow in the fire. Ve ateşi üflemeye başladılar. Srila Prabhupada was completely covered by the fire and by the sparks. Ve Srila Prabhupada bütün bu dumanlarla ve ateşle böyle üstüne gelmişler her şey. What a fire yagya. Ne sunum, ne ateş sunusu değil mi? Kuryat papansya shankshayam, you know. All the karma was burnt. Bütün karmalar yanmıştı. So anyway, this was the second door to Bhakti, to those 64 limbs of devotional service. Bu Bhakti'nin adanma hizmetindeki 64 tane dalından ikincisiydi. Guru-pādāśrayaḥ tasmat, Kṛṣṇa-dīkṣādi, and then we have Şikṣṇam. Ve üçüncüsü de Şikṣṇam. Şikṣṇam, which means learning from Shri Guru how to discharge devotional service. Şikṣṇam'da Shri Guru'dan adanma hizmetinin nasıl yapılacağını öğrenmek anlamında. And here we see a quote from Srila Prabhupada. Burada Srila Prabhupāda'dan bir alıntı görüyoruz. Which Prabhupada is saying, Kṛṣṇa-dīkṣādi Şikṣṇam, we have to learn. Ve Prabhupada böyle söylüyor. Kṛṣṇa-dīkṣādi Şikṣṇam. If you don't learn, how you'll make progress? Eğer öğrenmezsen nasıl ilerleyeceksin? The word initiation means beginning. Ve inisiyasyonun kelime anlamı başlangıç demek. But sometimes devotees, their attitude towards initiation is like, this is the final end. Bazen adananların tutumu şöyle oluyor. İnisiyasyon aldım, artık nihai sona vardım. Because I was yearning that recommendation for a few years, I was working hard to get it. Ve 2 yıl boyunca bu tavsiye mektubunu almak için çok sıkı çalıştım. And usually the mentors, senior devotees and temple presidents, they play this card. Ve genel olarak bir kişinin danışmanı ya da tapınak başkanı bu kart oyununu oynarlar. You want that? Bunu istiyor musun bu reklamı? You want this recommendation? Tavsiye mektubunu istiyor musun? You have to do menial service. O zaman bir hizmet yapman lazım. You have to serve. Hizmet etmelisin. So we are serving, 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 and finally we receive that recommendation. Hizmet ediyoruz ve sonunda bu mektubu alıyoruz. And then, relief. I'm initiated now. Artık inisiye oldum. And we start to miss classes. Ve o zaman artık sınıflara, derslere girmemeye başlıyoruz. Classes at the temple are every day, so what's the loss? I can go anytime. Dersler her gün tapınakta oluyor zaten. Ne kaybedeceğim ki, istediğim zaman giderim. We miss festivals, we miss association with devotees. Bu sefer festivalleri kaçırmaya başlıyoruz. Adananların birlikteliğini kaçırmaya başlıyoruz. So instead of starting our advancement, actually we just stopped. Aslında tam başlayacağımız, ilerlemeye başlayacağımız yerde duruyoruz bu şekilde. We should understand that Diksha is like admission to the university. Yani aslında anlamamız gerekiyor. Diksha, üniversiteye giriş demek. Our parampara is like an university. Bizim paramparamız üniversite gibi. And you can go to an university and just hang around without studying, without learning. Yani üniversiteye girebilirsiniz, çalışmazsınız, hiçbir şey öğrenmeden orada etrafta dolaşabilirsiniz. But now, after the admission, you have to start the process of education. Ama girdikten sonra üniversiteye orada çalışmaya başlamanız gerekiyor. So after receiving Diksha, after being initiated, after the admission to the university, yani Diksha aldıktan sonra, bu şekilde üniversiteye girdikten sonra we have to receive Şikṣṇam. Yani bizim Şikṣṇam almamız gerekiyor. We have to systematically study our scriptures, our shastras. Yani sistematik olarak bizim şastraları çalışmamız gerekiyor. And we have to receive personal training either from the Diksha Guru or from the Shiksha Guru. Yani ya Shiksha Guru'dan ya da Diksha Guru'dan bu eğitimi almamız gerekiyor. We have to
receive education. Shiksha means education. Yani eğitim demek, şikşa demek, eğitim demek. Bu eğitimi almamız gerekiyor. And sometimes devotees, unfortunately, they have this disease which is called automatic advancement. Bazen böyle bir adananların sahip olduğu bir hastalık var. Biz buna otomatik ilerleme hastalığı diyoruz. Somehow I'll advance tomorrow and it will happen automatically. Ve bazen diyoruz ki ben yarın ilerleyeceğim ve bu otomatik olarak oluyor. And Srila Shivaram Swami Maharaj, he is pointing out in his Shuddha-bhakti-chintamani in the chapter 8, he is abordează, is approaching this problem of automatic advancement. Ve Shivaram Swami Maharaj Shuddha Bhakti Chintamani isimli kitabının 8. bölümünde bu otomatik ilerleme hastalığından bahsediyor. The devotees sometimes they are questioning the need of education, the need of receiving knowledge. Adananlar bazen bu bilgiyi edinmeyi sorguluyorlar ya da bu şekilde çalışmayı sorguluyor. Isn't that Srila Prabhupada said that we have to just chant, take prasadam and dance? Ve şöyle demedi mi Prabhupada sadece diyorlar, yani biz mantra söylemeliyiz, dans etmeliyiz ve prasadam almalıyız. I remember once when Srila Shivaram Swami Maharaj was asked the same question. Ben hatırlıyorum bir keresinde Srila Shivaram Swami Maharaj aynı soruyu sordu. His reply was very funny. Ona sorulan bu soruya çok komik bir cevap vermişti. He said that if you want the whole of your life to work plowing the fields in New Vrajadam, that's enough for you. Yani eğer New Vrajadam'da sahaya çıkıp hep toprağa saban yapmak istiyorsan bu senin için yeterli olacak. You'll attain perfection just by taking prasadam, by chanting, by dancing and by plowing the fields in New Vrajadam. O zaman mükemmeliğe ulaşacaksın çünkü evet prasadam alacaksın, mantra söyleyeceksin ve mantra söyleyerek aynı zamanda toprağı da sürerek, dans ederek ilerleyeceksin. But if you want to preach, ama Kṛṣṇa bilincini başkalarına vermek istiyorsan, and if you want to really advance fast and you want to chant purely, you have to have knowledge. Ve çok hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsan o zaman bilgiye ihtiyacın var. And Srila Shivaram Maharaj is describing in the Shuddha Bhakti Chintamani that this argument arises from the misunderstanding of Srila Prabhupada's frequently used expression automatically you'll attain, automatic advancement. Ve Srila Shivaram Swami Maharaj bundan bahsediyor o kitabın bölümünde Shuddha Bhakti Chintamani. Genellikle adananlar bu otomatik olarak ilerlemenin geleceğini düşündüğünden dolayı gerçekten. And devotees think that automatic means that you don't need to make any effort. Ve adananlar bu otomatik kısmının hiçbir çaba vermeden olduğunu düşünüyorlar. And in a sense we can say that a child also will grow automatically into an educated person. Yani biz aynı benzer şekilde, yani böyle bir şekilde düşünebiliriz. Bir çocuk otomatik olarak büyüyor, bir yetişkin haline geliyor diyebiliriz. But no serious parent will have this approach to parenting. Ama hiçbir ciddi anne baba bu ebeveynlik yaparken bunu bu şekilde düşünmeyecektir. Just feed him, give him some water and he automatically will grow and will become an educated person. Yani sadece onu besle, biraz da su ver, o büyüyecek ve eğitimli biri olacak demez anne baba. No, parents invest a lot of attention, a lot of finances to educate the child. Yani hayır, böyle olmuyor. Anne babalar çok fazla para harcıyorlar, zaman harcıyorlar çocuklarını eğitebilmek için. Yes, the inherited ability to become educated is there in the kid, in the child. Evet, yani bu gelen bir kalıtsal bir şey var çocukta eğitilmek için. But education means to bring it out. Ama eğitim demek bunu ortaya çıkarmak demek. This is actually the translation of the word education, which is coming from Latin educare, which means to bring out the best of you. Yani bu Latince kökü educare'den geliyor, eğitimin. Yani sizin içinizdekinin en iyisinin dışarıya çıkarılması demek oluyor. So therefore we need systematic education that we receive. Yani bu yüzden bizim sistematik olarak almamız gereken bir eğitim var. From the Diksha Guru, from Shiksha Guru, from our spiritual mentors.
Yani bunu Şikşa grubumuzdan, Dikşa grubumuzdan, spiritüel mentörlerimizden alabiliriz. Because often our education is a kind of like sporadic or episodic. Yani genel olarak bizim yaptığımız şey, buradaki eğitimlerimiz episodik olarak gerçekleşiyor. You cannot receive a degree at the university if your approach to the study will be kind of like episodic or not non-systematic. Yani üniversitede bir derece elde edemezsiniz bunu sistematik olmayan bir şekilde ya da episodik olarak yaparsanız. You have to apply yourself. Yani orada kendinize oraya vermeniz gerekiyor. Because without shiksha, your diksha will remain a formality. Yani şikşa olmadan sizin aldığınız dikşa bir formalite olacak, yoksa Your chanting will be called nama-bhas. ve sizin zikrettiğiniz mantrada nama-bhas olacak. Your ecstasy, so-called ecstasy, will be called bhava-bhas. Ve sizin sözde ekstasiniz ya da bu huşunuz bhava-bhas olacak. Your diksha technique will be called diksha-abhas. Ve sizin dikşanızda teknik olarak aldığınız dikşa-abhas olacak. And you as a devotee will remain a Vaishnava-abhas. Ve siz de adınan olarak Vaishnava-abhas olarak kalacaksınız. Therefore, shiksha is very, very important. We should maintain this process of diksha by putting the fuel of shiksha. Yani bu yüzden şikşa çok önemli. Bu şekilde aslında dikşayı şikşanın benziniyle besleyerek hareket So ettireceğiz. without systematic shiksha, Yani biz sistematik olarak bir şikşa olmadan your inner transformation, yatha kanchanatam yati, will not take place. içsel dönüşümünüz gerçekleşmeyecek Your diksha will remain a formality, ve sizin dikşanız bir formalite olarak kalacak. and you should not expect much results in bhakti. Ve o zaman Bhakti'den çok fazla da sonuç beklemeyin. And besides that, because of the lack of shiksha, lack of education, a lot of deviations are coming to the sampradaya. Ve bu eğitim eksikliğinin yanında birçok sizi yoldan çıkaracak şeyler de gelebilir bu sampradaya. And knowledge may become lost. The sampradaya can become deviated and lost. Yani sampradaya burada bozulmuş olabilir ve bilgi kaybolmuş olabilir. So, dear devotees, thank you so much for your attention. Ve sevgili adınanlar, dikkat ettiğiniz için, bu kadar dikkatli dinlediğiniz için çok teşekkürler. I could speak more details, Daha fazla detayla konuşabilirim. but I wanted to leave some time for questions because for 2 years in a row I did not do that. Yani ben 2 yıldır buna vakit bırakmıyorum. Bu sene sorular için zaman bırakacağım. So maybe you have some questions and I'll try to give some, Sorularınız varsa ben bunları cevaplamaya çalışacağım. some short answers to give the possibility to other devotees also. Yani daha kısa cevaplar vermeye çalışacağım ki bütün alanların sorularını cevaplayabilirim. Yes, Mataji Chandramala, please. Hare Krishna, thank you very Hare Krishna, thank you very much for this important class. Would you please elaborate what is a systematic shiksha? Yani burada teşekkürler verdiğiniz ders için. Sistematik şikşayı biraz daha açıklar mısınız acaba? Systematic shiksha means that externally it can take the form of different, for example, different courses like Bhakti Shastras, Bhakti Vaibhava. Yani bunlar dışsal olarak şöyle olabilir: Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava gibi olan kurslar. And sometimes devotees are satisfied just by that. Bazen adananlar sadece bununla tatmin oluyorlar. In my personal conviction, I'm not so convinced about that. Ben kendi kişisel görüşüm olarak ona tam olarak ikna olmuş durumda değilim. For me, systematic education means that a senior devotee is taking responsibility to train you. Yani benim için sistematik eğitim demek, kıdemli bir adanının sizin gelişiminiz için sorumluluk alması demek. To train you by giving you the understanding of our Siddhanta. Yani burada size bizim Siddhantamızı öğreterek eğitmesi, by giving you the understanding of what is sadachar, what is the proper Vaishnava behavior, Sadachar'ın ne olduğunu size öğreterek, yani uygun Vaishnava davranışının ne olduğunu öğreterek bunu vermesi. and by training you to overcome your inner anarthas, inner impurities.
ve sizin içeride olan anahtarlarınızı ya da saf olmayan şeyleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olarak bu konuda eğiterek size bunu verir. So the essential element of this systematic training is that he assumed the responsibility to train you. Yani buradaki asıl konu şu, o kişi sizin sistematik olarak eğitilmenize dair bir sorumluluk alıyor. And you gave him, consciously you gave him or her the right to do that. Ve siz bilinçli olarak bunu yapması için ona izin veriyorsunuz. Who is a disciple? Öğrenci kimdir? A disciple is one who is giving to the spiritual master the right to correct him and to train him. Öğrenci demek manevi öğretmene onu eğitmesi veya düzeltmesi için izin veren kişi demek. Otherwise, our devotees sometimes they have a lot of degrees. They have Bhakti-rasāmṛta degrees, Bhakti-vabhava degrees, Bhakti program degrees, and so on. But they are really untrained. They look like sometimes wild, because nobody took care about them, nobody trained them. Yani bazen adananlar işte Bhakti programını bitiriyorlar, Bhakti-rasāmṛta bitiriyorlar, Bhakti-vabhava bitiriyorlar. Ama ilişkilere baktığınızda çok vahşi olabiliyorlar çünkü onları kimse eğitmemiş. Those courses are very important. Tabii ki bu kurslar çok önemli. But they are just a part of your systematic training. Ama onlar sadece sizin sistematik eğitiminizin sadece bir parçası. We need a living person. Bizim canlı yaşayan birisine who is snigdha, who is inclined, who has a sympathy towards us. Yani snigdha olan, yani bize sempati duyan, bize bunu vermek için eğilimi olan kişi. And you should be a snigdha shiksha, which means a gentle disciple who accepts training. Ve snigdha shiksha olmanız gerekiyor. Bu eğitimi almaya hazır olmanız gerekiyor. Yes, Mataji Matari, please correct me. Hare Krishna, thank you so much for this wonderful presentation. It's always so nourishing to hear from you, and everything you say is based on praman, so it's very powerful. Bu harika prezentasyon için çok teşekkür ediyorum. Sizden duymak bu şekilde her zaman çok besleyici çünkü söylediğiniz her şey praman oluyor. My question is connected to the Guru-pādāśrayaḥ section of the class. Benim sorum Guru-pādāśrayaḥ kısmı ile ilgili dersteydi. And you were making the point that, about two essential attitudes. Yes. Siz iki tane temel tutumdan bahsetmiştiniz. Disappointment in the values of material life. Bu maddi dünyadaki değerlerle ilgili duyulan hayal kırıklığıdır bir tanesi. And the passionate desire to attain the highest happiness of the spiritual world. Ve spiritüel dünyadaki en yüksek yere ulaşmak için duyulan tutkuydu kesin ikincisi. So Bhagavatam states, Sukhanam, Dukkhamokshanam, everyone is desiring to get rid of the pain and get happiness. Bhagavatam'da bundan bahsediliyor. Herkes acıdan kurtulup mutlu olmak istiyor deniliyor. But we also sometimes call this a desire for liberation. Bazen de biz bunu özgürlüğe duyulan arzu diye tanımlıyoruz. So could you explain how taking shelter of a guru is different from a desire for liberation? Lütfen bize Guru'ya sığınmanın bu özgürlüğe ulaşmakla arasındaki farkı açıklar mısınız? I remember I asked Guru Maharaj many years back, I asked the same question because I felt that I came to Krishna consciousness because I wanted just to get rid of the sufferings, and especially I didn't want to be recruited to the army in the next life. Ve ben aynı soruyu aslında manevi öğretmenime seneler önce sormuştum. Çünkü ben de artık acı çekmek istemiyordum ve bir dahaki hayatımda da doğduğum zaman orduya seçilmek istemiyordum. Orduya katılmak. It's a whole story about how I went to the drafting board and how I preached to them, but anyway. Yani oraya gelip onlara nasıl bunu anlattığımla ilgili çok uzun bir hikaye var. And Guru Maharaj, more or less, he explained that in the beginning, this desire to achieve liberation, it's a desire in sattva guna, which is very, very natural
for a beginner devotees. Yani orada Guru Maharaj bana dedi ki bu başlangıç seviyesinde bu özgürlüğe kavuşma arzusunun aslında sattva gunada olduğunu ve bu bir adanan için çok doğal bir şey olduğundan bahsetti. And the desire to get rid of sufferings, the desire to improve your karma, and even the desire to achieve liberation in the beginning, it's a normal desire for a beginner devotee. Yani bunlar başlangıç seviyesindeki adananlar için karmadan kurtulmak, acıdan kurtulmak çok doğal olan arzular, özgürlüğe kavuşmak. Very rarely when some devotees are attracted by the pure idea of receiving pure love of God. Çok nadir bir şekilde bazı adananlar saf adanma aşkını ya da saf aşkı elde etmek için geliyor. This may happen, but this will be a result of practicing devotional service seriously in the previous life. Bu olabilir ama bir önceki yaşamda çok ciddi bir şekilde adanma hizmetini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Therefore, I mentioned intentionally that we are attracted positively by the desire to attain happiness. Yani burada ben bundan yani eğilim var dedim. Biz bu mutluluğa kavuşmak istiyoruz ya da çekim duyuyoruz. But we are also attracted by the qualities of the spiritual master and by his devotion, by his example of devotion and dedication. Ama aynı zamanda manevi öğretmenin karakterine, niteliklerine, onun adanmasına ve adanma hizmetiyle ilgili yaptıklarını da çekimliyor. And we are kind of like we are looking and we understand that I'm not prepared yet for that, but I appreciate that and I want to go in that direction. Yani biz bakıyoruz bazen diyoruz ki evet ben orada değilim, oraya da gidemeyeceğim galiba şu anda ama çok takdir ediyorum. İleride oraya gelmek istiyorum diye. And this, at some point, the disciples of Srila Prabhupada, they were perplexed when Prabhupada at one point during the class he was saying that even the desire for liberation is actually a material motivation. Ve bir keresinde Srila Prabhupada derste özgürleşme arzusu bile maddi bir arzu, motivasyon dediğinde öğrencilerinin kafası karışmıştı. And the devotees were kind of like, but Srila Prabhupada, you attracted us by that we should go back to Godhead and we should not suffer in the material world. That's how you build your preaching strategy. Ama öğrencilere dedi ki Srila Prabhupada sen bizi bu şekilde cezbettin. Yani dedin ki Tanrı'ya geri döneceğiz. Artık biz bu maddi dünyada acı çekmeyeceğiz. Bu şekilde sen bizi bu yola çektin. And in different occasions Prabhupada was joking that yes, I know how to cheat you. I knew how to cheat you. Yes, I knew how to attract you. Ve Srila Prabhupada farklı yerlerde, farklı şekillerde evet ben sizi nasıl kandıracağımı biliyorum ya da size nasıl bu yola çekeceğimi biliyordum diyerek onlara cevap verdi. But the idea was that you're not prepared from the beginning to hear about pure devotional service without any motivation, anya-bilash-tashunya. Yani Srila Prabhupāda'nın aslında dediği şey siz biliyordum yani siz en baştan o saf motivasyona sahip değildiniz. Adanma hizmetine karşı ya da bhaktiye karşı anya-bilash-tashunya kısmına hazır değildiniz. So I attracted you. Sizin çekim You advanced. Siz ilerlediniz. You purified yourself. Kendinizi arındırdınız. And now it's time for anya-bilash-tashunya. Ve şimdi anya-bilash-tashunya için zaman geldi. Therefore, the spiritual master is giving systematic shiksha education in order to help his disciple to make all the next steps that should be done in the evolution of the disciple. Bu yüzden manevi öğretmen öğrencilerine şikşa vererek bu şekilde aslında dikşa ile birlikte yavaş yavaş bütün bu basamakları çıkmasını sağlıyor. And there are mentors, shiksha gurus who are taking responsibility just on the level of sadhu sangha or shraddha, as Goswami Maharaj is presenting in his seminar. Goswami Maharaj'ın seminerinde söylediği gibi bazı mentorlar var. Bunu yapıyorlar. Sadhu Sangha ve Shraddha seviyesinde adananlara bu birlikteliği veriyorlar. Some mentors are taking responsibility on the level of anartha nivriti. Bazı mentorlar anartha nivriti seviyesinde devreye giriyor. But that's the importance of Diksha Guru because he knows
all those steps that you should do, and he is watching, he's entrusting you to different Shiksha Gurus. He may do that, but like a general, he knows the whole strategy of your spiritual advancement, and therefore sometimes devotees are saying, yes, Shiksha Guru are more important. Yes and no, because the spiritual master, the Diksha Guru, he took the full responsibility for your achieving perfection, not just partial advancement. Bazen manevi öğretmen sizi görüyor yani bu Shiksha Guru size bu noktalarda geliyor, bir şeyler veriyor ama manevi öğretmen sizin Diksha Gurunuz sizin bütün seviyelerinizi biliyor ve sizin neye nasıl ihtiyacı olduğunuzu görüyor. Bazen Shiksha Gurulara gitmenizi, onlardan bilgi almanızı istiyor ama bir general gibi o şeyin başında sizin gerçekten ihtiyacınız olan şeyin ne olduğunu bilen kişi sizin Diksha Gurunuz oluyor. Bazen adamlar diyor ki ya Shiksha Guru daha önemli. Evet. So Hayır, aynı zamanda. for beginners, those Aropa Siddha Bhakti, Sangha Siddha Bhakti, they're okay. But Swarupa Siddha Bhakti will be in the end, and the spiritual master step by step will lead you to that. Yani Aropa Siddha Bhakti ve Sangha Siddha Bhakti başlangıçta önemli ama sizin manevi öğretmen daha ileriye götürecek olan noktaya getiriyor. Because as I said, I was also bothered by that because I felt in my heart that Ben de bundan rahatsızdım, kendi kalbimde bu vardı demiştim. I suffered enough. It's enough. Enough, it's enough. Acı çektiğim yeter artık, yeter. Yani. And that was my mindset that I just want to get rid of this nightmare. Ve ben bu kabustan uyanmak istiyorum demiştim. And then hearing again and again that no, this is not actually pure devotion. Ve sonra tekrar duydum bunu. Bu yani saf adanma değil. I accepted, okay, but I still don't feel attracted just by the idea of pure devotion. Evet, bunu kabul ettim ama yine de bu saf adanmaya bir çekim duymuyordum. And Guru Maharaj very casually said, don't worry about that, just go on serving. Guru Maharaj dedi ki, bunu üzülme, bunu düşünme, sadece hizmet etmeye devam et. The process itself will give you the taste for pure devotion. Yani sürecin kendisi sana saf adanma hizmetini... Don't be so much concerned with Bhakti, Mukti and Siddhi that are in your heart. Yani kalbindeki Bhakti, Mukti, Siddhi ile ilgilenme çok fazla. Serve Lord Chaitanya's mission. Yani Radha Chaitanya'nın hizmetine, misyonuna hizmet et. So by Lord Chaitanya's mercy, something happened. Ve Radha Chaitanya'nın merhametiyle bir şeyler oldu. When I accepted that, yes, I should not be so much concerned about liberation, this is not so important. There are much more important and beautiful things to aspire to. Ve ben o zaman onu anladım. Evet, bu özgürlüğe çok fazla takılmamak gerekiyor. Daha böyle ilham duyacağın ya da çekim duyacağın çok daha farklı güzel şeyler var. The whole second chapter of Hari Bhakti Vilasa is built, which is called Diksha, I forgot, Diksha Vahan or something, the name of the chapter, is built on shlokas after shlokas after shlokas. You're suffering, you're suffering, you're suffering, you're suffering. You are suffering. Tasmat Gurum Prapadita. And therefore, quickly do it. Quickly accept the shelter of a spiritual master. And I also was a kind of like the Sanatana Goswami Prabhu, but why you're motivating them with the sufferings. But seems to be there is no other things to motivate a beginner. Yani orada Hari Bhakti Vilas'ın 2. bölümünde ismini tam hatırlamıyorum. Hep acı çekiyorsun, acı çekiyorsun, acı çekiyorsun, acı çekiyorsun, acı çekiyorsun ve bu yüzden tasmat yani Guru'ya gitmen gerekiyor. Ben de yani okurken düşünüyorum Sanatan Goswami neden böyle yapıyor? Çünkü başlangıç seviyesinde olanların başka düşündüğü bir şey yok açıdan. And Tasmat Gurum Prapadita Jigasushe Uttamam. 2 shlokas before that verse are also about suffering. Ve bundan önceki 2 shlokada yine acı çekmekle ilgili. And that's the context of the word Tasmat. And therefore, Tasmat Gurum Prapadita. Yani tasmat kelimesinin de içeriği bu. Bu yüzden de bundan bahsediliyor. Thank you for the nice question. Okay, dear devotees, see, it's really 12 o'clock. Ve saat şu anda 12 ve And punctuality is the quality of brahmanas. Ve burada zamanında dakiklikte brahmanaların
özelliği. With your blessings and permissions, let's finish now. Ve sizin izninizle ve takdirsinizle şu anda bitirebiliriz. And tomorrow we will continue. Yarın da devam edeceğiz. Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Shashbhuj Gauranga Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanandi. His Grace Rādhā Govinda Prabhu ki. His Grace Nrsimha Krishna Prabhu ki jai. Thank you so much for translating Nrsimha Krishna Prabhu. Thank you for For sacrificing your time for that. Thank you for service opportunities. Thank you.